Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere her yıl yaptığım kapya biberli kolay sos tarifiyle geldim. Birçok yemek tariflerinde, pidelerde, lahmacunda kullanabileceğiniz muhteşem bir sos. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için 6 kilo domates kullanacağım. 3 kilo kadar da kapya biber kullanacağım. Ben yumurta domates kullandım. Yeşil kısımlarını kestikten sonra her bir domatesi 4'e böldüm. Eğer büyükse 6'ya da bölebilirsiniz. Domatesleri böldükten sonra hızlı bir şekilde biberlerin de sap kısmını çıkarttıktan sonra içerisindeki çekirdekleri boşaltıp hızlı bir şekilde doğrama aşamasına geçiyorum. Damak tadınıza göre eğer seviyorsanız sarımsak da kullanabilirsiniz. Ben bazı tariflerde sarımsak sevmediğim için sosun içerisine sarımsak eklemedim. Sonradan eğer istersem ekliyorum. Videomu tam da buraya kadar izlediyseniz her zaman olduğu gibi sizlerden ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Domatesleri ve kapya biberlerini doğradım. Uygun derin bir tencerenin içerisine ilk olarak domatesleri ekledim. Daha sonra biberleri üzerine ekliyorum. Kapağını kapatıyorum. Bu şekilde kaynamaya bırakıyorum. İsterseniz bu aşamada tuz ekleyebilirsiniz veya biraz kaynadıktan sonra da tuz eklemesi yapabilirsiniz. Ben çabuk ölmesi açısından, biraz sönmesi açısından bu aşamada biraz tuz ekliyorum. Ağzına kadar dolu olduğu için tuzun etkisiyle biraz azalacak. Şöyle bir karıştırıyorum. Orta ateşte kontrollü bir şekilde pişiriyorum. Kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını biraz daha yükseltiyorum. Domatesler ve kapya biberler yumuşadıktan sonra bir blender yardımı ile iyice çekiyorum. Domatesleri ve kapya biberlerini yaklaşık yarım saat kadar kaynatmanız yeterli olacaktır orta ateşte. Zaten kendini belli ediyor. Yumuşamaya başlamış oluyor. O aşamadan sonra blenderla çekebilirsiniz. Yaklaşık 20-25 dakikadır kaynıyor. Bu şekilde sulanmaya başladı. Şöyle bir karıştırıyorum. Bu aşamada bir çay bardağı kadar sıvı yağ ekliyorum. İsteğe bağlı olarak isterseniz kullanmayabilirsiniz. Tamamen yumuşadı. İçerisinde bütün kalmayacak şekilde çekiyorum.
Tamamen çektikten sonra kıvamını hangi şekilde istiyorsanız o şekilde ayarlayabilirsiniz. Ben biraz koyu kıvamlı hazırlıyorum. İsterseniz biraz daha sulu olacak şekilde de ayarlayabilirsiniz. Ben ilk etapta koyu hazırlıyorum. Eğer gerekirse sulandırma yapıyorum. Blenderla tamamen çektim. 5 dakika kadar daha kaynatıyorum. Kullandığınız kavanozun temiz olmasına, kapakların da yeni olmasına dikkat edin. Kapakları kullanmadan önce ben bir 5 dakika kadar kaynatıyorum. Daha sonra iyice kuruttuktan sonra kullanıyorum. Kavanozun kapağını kapatırken de bu şekilde 2 tane geri, 1 tane ileri yaparak kapatabilirsiniz. Bu şekilde kilit sistemi devreye giriyor. Kavanozların hepsini doldurup hazırladıktan sonra bir gece kadar beklettim. Daha sonra kapaklarını kontrol ediyorum. Üzerine bastırın. Eğer hava yapmışsa zaten belli oluyor. Bir tanesini bıçak yardımıyla açıyorum. Sosun kıvamını göstermek için. Dediğim gibi ben ilk etapta koyu hazırlıyorum. Daha sonra isteğe bağlı olarak sulandırabilirsiniz. Genelde lahmacunluk hazırladığım için bu şekilde hazırlıyorum. Kıvamını tamamen kendi kullanmak istediğiniz yemeklere göre ayarlayabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.